Brave and Scarlet here to help with some translations after an epic series win to buy that rematch against Ascend. Brave, I'm going to work backwards a little bit here with my questions because I have to ask about the final round, the ace, to take it all and secure the series for your team. Walk me through it. Why choose to push aggressively when the game is so close and everything's on the line? Brave, öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten inanılmaz bir roundtu. Birazcık geriden başlayıp aslında sormam gerekiyor. Son roundda neden bu kadar agresif bir şekilde oynadın? Bize birazcık anlatıp detaylandırabilir misin? Teşekkürler öncelikle. Şöyle oldu. Eng-Tr vermiştik. Ras B'de, B main'e agresif alıyorduk. Ras öldü. Eng-Tr verdik. Easy'de Vent tarafından mid'e bakıyor. Dedim ki hani mid ult'la ben hani açılayım. Gideyim vurayım dedim. Avantaj elde edelim tekrardan dedim. Bu şekilde gelişti. Oyun içi iletişim gelişti. Zaten oyun içi iletişimimiz bu şekilde olunca biz her zaman kazanıyoruz. Well, we had given up an entry in B main. Russ had died there, so while Izzy was holding mid, I wanted to also push aggressively to grab an advantage. And things turned out really well. So when the team communication is like this as well, things play out really easily. I think you could say it played out very well for you. What a way to do it in style. But that said, this final map split was very close. In fact, 6-6 at halftime. So I'm curious just where was the mental at for the team as you swapped sides? Were you confident that you were able to wrap it up? Yani yarıya girildiği zaman aslında durum 6-6 idi ve her şey eşit görünüyordu. O noktada takımın mentali ne durumdaydı? Yani kendinize güvenip maçı kapatabileceğinizi biliyor muydunuz? Neler hissediyordunuz halftime'da? Split'te T side'ımıza güveniyoruz zaten 6 el aldık. Split'te T'de 6 el almak çok iyi yani bayağı avantajlı. City'mize de zaten güveniyoruz. Güvendik, oynadık. Mental olarak gayet rahattık yani 6-6 zaten bayağı rahattık hatta. Gülüyorduk, eğleniyorduk yani falan. O şekilde bitirdik. So things were actually going really well because we trusted our T side. Grabbing T side on split is actually grabbing 6 rounds on T side split is actually a really great achievement. So we also trusted our CT, and knowing that we had already grabbed 6 rounds, we actually felt pretty comfortable. We were laughing, we were having fun. So our mental was, pretty great. That's good to hear. Now let's jump back to the beginning of the series because we kicked things off on Haven. That was actually your map choice, but it was PRX that took it. Now it was the second overtime of the tournament, so it was an incredibly close match. But I'm wondering what you feel was the difference maker there. How did PRX overcome you? İlk haritaya geri dönecek olursak, en başa dönüp ilk haritadan bahsedecek olursak. İlk haritayı aslında siz seçmiştiniz ve yine overtime'a gitti, uzatmalara gitti mücadele. Bu kadar yakın geçen bir mücadelede aradaki fark neydi ki PRX sizin önünüze geçmeyi başardı? Şöyle Split'ten örnek verdiğim gibi iletişim. Hani o Haven'de bazı roundlarda adamlar execute atarken hani durduramadık, iletişimi tam sağlayamadık, nasıl durdurabiliriz gibisinden. Hani o an setuplarımız uygun olmadı buna. Küçük küçük hatalardan gitti. Yani iletişimimiz Split'lik gibi olsaydı %100 alacaktık mesela. Well, again, it all comes back to communication, as I said on Split. On Haven, our communication wasn't as well as it was on Split. Had it been like that, it would have been much easier for us. But we had trouble stopping their executes, and our setups weren't really that well suited for stopping their executes. And a couple communication issues made a difference. Now, you followed one of the closest maps with one of the most dominant maps of the entire tournament. It was a 13-2 on Breeze. Specifically, I want to ask you about your Viper defensive play and how dominant this was. Do you feel like you're going to make teams think twice before they let you play Breeze ever again? Çok yakın geçen bir haritayı çok domine ettiğiniz bir haritayla aslında takip ettiniz ve 13-2 kapatmayı başardınız Breeze'i. Özellikle Viper setup'ından da bahsetmek gerekirse ne kadar kuvvetli olduğunu gördük. Hem setup'tan bahsedebilir misin? Hem de sence takımlar size karşı Breeze oynarken 2 defa düşünmek ister mi? Kesinlikle düşünmek ister. Breeze'in biraz üstüne düştük. Yani Breeze main map'imize yakın gibi oluyor. Çok çalışıyoruz Breeze'e. Bence 2 kere düşünme. Özellikle Power ile ben tutunca B'yi %100 2 kez düşünmeliler. Ama A'da da oynayacağım. A'da da dikkat etsinler arada sırada. Yeah, they should definitely think twice. While if they want to pick Breeze against us, it is coming really close to becoming our main map. We are studying really hard.
Especially Pora and I am on B side. It's almost impenetrable. But I'll be on A side as well, so, be careful. That's right. That's right. You'll never know where you might be and what disaster it might spell for your opponents. Speaking of opponents, you've earned that rematch against Ascend, and so I'm sure right now they're thinking about whether or not they're going to let Breeze through in the map veto. Just give me your thoughts ahead of that rematch and whether or not you think what we've seen here today is the kind of play from Supermassive Blaze that will let you take the victory and move into the knockout stage. Bu mücadeleyle aslında bu maçla birlikte sen de karşı yine rövanş maçı biletini kapmayı başardınız. Bu gibi devam ederseniz sizce nasıl sonuçlanacak o mücadele? Yani bu gibi bir iletişim sayesinde rakibinizi geçmeyi başaracak mısınız? Bugünkü gibi iletişimden daha iyi olacak iletişimimiz. Yani bugünkü iletişimimiz bile aslında tam yerinde değildi. Yani o yüzden hatta bu kadar yakın geçti Split'le Heaven. Ama iletişimimiz üst düzeyde olacak. Hatalarımızı zaten fark edip çözüyoruz hemen. Hatta bugün akşam bile gidip çalışacağız, çözeceğiz yani hatalarımızı. Bu gibi problemleri çözdükten sonra Ascend maçı önceki gibi olmayacak yani. Well, again, our communication today was good, but it wasn't as good as it could be, and we will work on it quickly as possible, and it'll be even better tomorrow. So the Ascend match definitely will not be the same as before. All right, they'll have to watch out. One final question for you, because you found yourself in an interesting situation in this group in which you've played against a team that you're very familiar with from the EMEA. In fact, PRX, the first time you're playing cross-region. But I'm sure you've had a lot of time to practice and scrim against teams from other regions. So what so far has been your experience playing across region and learning, as well as I'm sure teaching some other regions some stuff? Bu turnuvada aslında yani bu turnuvadan önce çok alıştığınız rakiplere karşı oynuyorsunuz ama burada atıyorum PRX'e karşı oynadınız. Yine farklı bölgelerden takımlara karşı hem maç oynama hem de scrim atma olanağı buldunuz. Onlardan neler kaptınız? Onlara belki de ne öğrettiniz? Yani diğer takımlarla oynamak, farklı bölgenin takımlarıyla oynamak nasıl bir his? Prag atıyoruz zaten. Turnuvada da oynadık PRX gibi bir takımla. Zaten Prag atmasak da şey yapmasak da hani turnuvada denk gelmese bile biz onların maçlarını izliyoruz. Her bölgeden belli bir şeyler kapmaya çalışıp oyun tarzımıza nasıl uygunsa hani onu oyun tarzımıza alıyoruz. Her bölgeyi zaten aslında biz izliyoruz yani bu şekilde. Well, yeah, we have played a lot of scrims against other regions teams, and we have played against PRX. But even when we don't play against them, even when we don't scrim them, we always follow them. You always follow matches from different regions and adapt what we find well into our play style as well. So yeah, that's basically it. I mean, even if we aren't able to play against them, we always follow them and try to adapt. Always looking for opportunities to learn. Well, again, Brave, I want to congratulate you on the victory today and keeping your tournament lives going. But and as well, Scarlett, you for the translations. Thank you. From here, we're going to a break. When we come back.